Merhaba değerli arkadaşlar. Romca öğrenimine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde standart Rom dili hakkında konuşacağız. Rom dili Hint-Avrupa dil grubuna düşmektedir ve dünyanın birçok ülkelerinde konuşmaktadır. Onun için dil bilimciler vermiş oldukları Rom lehçeleri bazen de lehçe değil, onlar kasaba veya devlet olduklarını bildirmektedir. İşte gördüğünüz gibi burada Banat Gurbet Romcası diyor. Yani Banat bir yer. Bugurci Romcası. Bugurci, bunlar bir Romca vardır öyle. Burgenland yani yerin yaşadığı yerin Romcası. Krimens Romcası. Dolenya Romcası. Finlandiya Romcası. Kale. Gurbet Romcası. Gurvari Romcası. Macar Romcası. Kaldıraş Romcası. Kosova Arli Romcası. Latvia Romcası. Litvanya Romcası, Lovara Romcası, Makedon Arli Romcası, Makedon Cambaz Romcası, Rus Romcası, Romungro diyorlar, Macar Romcası, Türk Sepetçi Romcası, Sinti Romcası, Slovak Romcası, Sofya Erli Romcası, Srem Romcası, Gurbet Romcası, Vels Romcası vesaire. Gördüğümüz gibi çok şekilde Romca deniliyor. Onun için Romca'da 50 lehçe vardır, 40 lehçe vardır, 20 lehçe vardır deniliyor. Fakat denilmenin sebebi bundandır. Her bir kasabanın veya bir devletin Romcasına bir lehçe gibi sayıyorlar. Oysa ki biz bunu biliyoruz. Finlandiya'da kale. İşte bu kale lehçe vardır. Bunu biliyoruz. Gurbet Romcası, gurbet lehçe vardır. Kaldıraşi lehçe vardır. Arli lehçesi vardır. Lovara lehçesi vardır. Cambaz lehçesi vardır. İşte Türkiye'de Sepetçiler Romcası, Sinti Romcası, bunlar da bir ayrım. Sintiler Arli diyalektine veya lehçesine giriyorlar fakat onlar bunu kabul etmiyorlar. İşte Vels Romcası, bunlar da değişik Romca lehçeleri vardır. Fakat bu lehçeler hepsi de lehçe değil. Onun için bu derste size geniş bilgi vermek istiyorum. Şimdi dikkat etmemiz sistem ne? Lehçeleri bilmek için veya lehçelerde bir standart dil almak için. Şimdi konuşanlar arasında farklar ne var? Bazıları K harfini önde kullanan konuşmacılar vardır. Onlar da ker, kiral, kor, keryan diyorlar. K'yi önce kullanıyorlar. Yani burada keryan da kergyan, kerdiyan ve kercan diye lehçelerde kullanılır. Fakat G, D ve C yumuşak olduğu için daha fazla y duyulmaktadır. Onun için biz bunları hiç anmadan biliyoruz ki onları var orada. Fakat y alıyoruz. Keryan veya kergen, kergen, kercan demeden doğrudan doğruya y alıyoruz ve bu standart dil için diğerini bilerek standart dilde böyle yazıyoruz. Ç harfi önde kullanan konuşmacılar. Onlar ne diyor? Çer, çiral, çor, çeryan, çergyan, aynı burada y dediğimizde çergyan, çerdyan ve çercan. Bu konuşma Türkçe'ye ait, yani Türkçe'ye benzeyen bir konuşma. K ve ç yani köylü çöylü deniyor. İşte o şekilde. Biz de burada k'yı almışık. Çünkü daha geçlerde anlatacağım neden onu aldık. Sonunda son ek olarak k kullanılan lehçeler. Olaki, çayake, bunlarda k kullanıyor. Sonunda son ek olarak ç kullananlar olaçi, çayaçe. Bu çılar bu çılar gibi konuşuyor. Yani ç harfini önden tutanlar burada da ç konuşuyor. Eğer k harfini kullananlar varsa onlar k harfini burada kullanıyor. Fakat bunları standart yapmak için bir özellik var. Tüm lehçelerde aynı sorular soruluyor. Kaski, ister ç konuşan ister k konuşan. Kaske, ister ç konuşan ister k konuşan. Kasko, ister ç konuşan ister k konuşan. Eğer biz kaski k ile sorarsak o zaman da k ile cevap vermemiz gerekiyor. Kaske dersek o zaman da çayake diyeceğiz. Çünkü k ile soruyoruz.
K ile cevap vermemiz gerekiyor ki bunu biz standart dil için kullanıyoruz. Evde yine insanlar kendileri nasıl isterse konuşsunlar. Bir başka problem dilde önce G ve C harfleri kullananlar. Yani gelum var, celum var. Bu Türkçe'de aynı. Gelmek, celmek. Aynı şeyler, aynı problemler Romca'da da vardır. Biz de burada G'yi kullanıyoruz daha fazla olduğu için. Neden G'yi kullanıyoruz? Şimdi onu da anlatacağız. Böyle kurallar kurmazsak biz dili standart yapamayız. Onun için böyle. K olmalı, ç değil. Yani kerel yapıyor, çerel değil. K kullanacağız. Eğer t varsa t olmalı, ç, ts, tikno, küçük, tikno değil. K olmalı diyoruz, ç değil. Ker, ev veya çer değil. Ç olmalı diyoruz, ş değil. Şib değil, çib yazacağız. Dil, şib değil. G olmalı, c değil. Gili, şarkı, cili değil. D olmalı, c değil. Dive, gün. Cive değil. Yani D'yi alacağız, C'yi almayacağız. C olmalı. Türkçe'de J bu, Romca'da C. Civdo, diri. Jivdo değil. Yani C değil. L olmalı, L değil. L bunlar daha fazla Sırbistan'da kullanılan bir harf. Lil diyeceğiz, lil demeyeceğiz. İşte bu kuralları bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu kurallar bize Romca'nın nasıl standart bir şekilde konuşacağımızı öğretiyorlar. Fakat insanlar yine evde kim nasıl isterse kendi lehçesini, kendi harfini kullansın. Biz okulda öğrenmek için bu standart dilini yapıyoruz. Başka problemler ne var? Türk sonekler lehçe değil. Yani soneklerde hepsi lehçe değil. Biz onları duyuyoruz fakat onlar bir lehçe değil. Onlar bir yanlış kullanım. Yani eğer Romanipe Romluk yani Türklük dediğimizde Romanipe diyoruz. Bu tam Romca bir kelime. Fakat Romanipes s harfi sonunda gelirse o bir Yunan son ekidir. Yani Yunanlarda kullanılan Romların orada yaşadıklarını bildiriyor ve onlara uygun bir şekilde s harfini kullanıyorlar. Romanimos. Şimdi burada imos son eki bulunmaktadır. Bu da Romca'nın değil İspanyol son ekidir ki bu da lehçe değil. Onun için biz Romca'ya döneceğiz. Hakiki Romca'ya döneceğiz. Lehçeleri bırakacağız. Romanimatta. Bu da bir Romca'da olmayan bir lehçe veya bir son ek. Romanya'da son ek kullanılan bu Romanimatta. Onun için biz Romanipe standart dil için alacağız. Diğerleri insanlar konuştuklarında yani her günkü hayatında veya evinde onlar her nasıl konuşabilir. Fakat okul yapmak için derste işte Romanipe hakiki Rom dilini öğrenmemiz gerekiyor. Eğer şimdi diğer problemleri de incelersek Romca'da bazı konuşmalar çok şekilde konuşuluyor. Yani Munriday benim annem, Mungridey benim annem, Mungriday benim annem, Mridey benim annem, Mriday benim annem, Miriday benim annem, Miday benim annem. Eğer bütün bunları alırsak esasdan bu lehçeler çok oluyor ve insan diyor ki ya biz buna nasıl bir kural kuracağız ki hepimiz beraber bir şekilde yazalım. Fakat kural var. Eğer miday dersek o zaman da miriday gelmektedir. Çünkü ne dedik? Sesli harfle başlayan sesli harfle de bitiyor. Bu ayrıca Türkçe'de olduğu gibi bu kural. Kalın harfle başlayan kalınla bitiyor. Türkçe'de de aynıdır. Romca'da da miday dediğimizde miridayın kısaltması midaydır. Onun için bütün bunlar evde konuşabilir. İnsanlar biz lehçelerine bir şey demiyoruz. Fakat eğer okulda bir şey öğrenmek istersek bunu kullanacağız veya bu şekilde kelimeleri kullanacağız. Eğer 2-3 şekilde aynı kelime konuşulursa o zaman da niye bakacağız? Sesli harflerle. İnce sesliyle başlarsa ince sesliyle biter. Sesli harflerle başlarsa sesli harflerle biter ve buna bir kural olup standart dili yapmış oluruz. Evet değerli arkadaşlar,
Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videolara destek olacaksanız videomu beğenin ve zili açın ki videoları yayınladığım zaman doğrudan haberdar olun. Görüşmek üzere.